Tülay'dan Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güzel modelin anlatımını yapacağım. Şöyle. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Orta kalınlıkta bir ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelde ilmek sayısına gelince 6 ve 6'nın katları artı 4 olması gerekiyor. Yani her model 6 ilmekten oluşacak. En sonuna da 4 ilmek ekleyeceğiz. Şu şekilde ayarlayacağız modelimizi. Arka yüzü de bu şekilde. Burada tekstil tipi lastik kullandım. Siz istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Ben şöyle bir ters bir düz lastik hazırladım. Bunun üzerine modelimizi kuracağız. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Hep bu 4 sıranın tekrarını yapacağız. Şimdi birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Şişimde 16 ilmek var. 16 ilmekle modelimi kuruyorum ben. Küçük bir anlatım yapacağımız için az bir ilmek sayısı çıkardım. Evet. Birinci sıra ön yüzünde. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz örerek tamamladım. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Burada modelimizi şekillendireceğiz. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters örelim. Şu şekilde 2 ilmek ters ördüm. 1 ilmek artırma. Sıradaki 2 ilmeğimi sağa doğru keseceğim. Ben şöyle yerlerini değiştiriyorum. Daha sonra bu 2 ilmeğimi bir alarak düz ördüm. Sağa doğru kestim. Diğer 2 ilmeğimi de ikisini bir alarak düz ördüm. Sola doğru kestim. Daha sonra bir artırma yaptım. 2 ilmek ters. Bir artırma, 2 ilmeği sağa doğru keselim önce. Şöyle düz örerek sağa doğru kestim. Diğer 2 ilmeğimi de düz örerek sola doğru kestim. Daha sonra bir artırma yaptım ve sıra sonunda 2 ters ilmekle sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Bu modelde ön yüzünde ilmeklerimizin tamamını düz örerek devam ediyoruz. Arka yüzünde şekillendirme yapıyoruz. Evet, üçüncü sıramı da düz örerek tamamladım. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Burada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ilmek ördüm. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi de sola doğru kestim, bir artırma yaptım. 2 ilmek ters. Bakın şurada 2 ilmek ters. Daha sonra bir artırma, sıradaki 4 ilmeğimi ikisini sağa doğru, diğer ikisini de sola doğru keseceğim. Önce artırma yaptım. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi yerlerini değiştirerek şöyle çapraz yaptım ve düz örerek sağa doğru kestim. Diğer ikisini de sola doğru kestim. Düz örerek bir artırma yaptım. 2 ilmek ters. 1 ilmek artırma. Sıradaki 2 ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Yerlerini değiştirdim. Daha sonra ikisini bir düz örerek sağa doğru kestim. Sıra sonunda bir düz ilmek, daha sonra kenar ilmeğimi de düz ördüm. Modeli kaydırmış oldum bu dördüncü sırada. Aynı işlemleri yaptık ama kaydırarak yapmış olduk. Evet, modeli bir kez kurduk. Bakın şöyle model böyle devam edecek. İsterseniz bir kez daha kuralım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Ön yüzünde düz örerek devam ediyoruz.
Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Birinci sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Burada şekillendireceğiz şimdi. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğinden sonraki 2 ilmeği ters örelim. Daha sonra bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimin yerlerini değiştirerek sağa doğru kestim, düz ördüm. Diğer 2 ilmeğimi de yönleri doğru benimkinin şöyle ikisini bir alarak sola doğru kestim. Ve bir artırma yaptım. Bu kesme işlemlerinde düz örüyoruz. Buna dikkat edelim. 2 ilmek ters, 1 ilmek artırma, sıradaki 2 ilmeğimizi sağa doğru keselim. Daha sonra bu 2 ilmeğimizi yani düz örerek sağa doğru kestim. Diğer 2 ilmeğimi de sola doğru kestim ve devamında bir artırma yaptım. Sıra sonunda 2 ters ilmekle sıramı tamamladım. Sıra başında da 2 ters ilmek yapmıştık. Sonunda da 2 ters ilmekle sıramızı tamamlıyoruz. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Üçüncü sıra ön yüzünde. Videolarımızı atlatarak izlemeyin arkadaşlar. Ondan sonra bazı püf noktaları oluyor. Onları kaçırmış olursunuz ve modelinizde düzgün çıkmaz. Onun için baştan sona izlemenizi tavsiye ederim. Evet, üçüncü sıramı düz örerek tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra modeli kaydırıyorum şimdi burada. Bir düz ilmek ördüm. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Bir artırma yaptım. 2 ilmek ters ördüm. Bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi sağa doğru. Şöyle yerlerini değiştirerek ikisini bir aldım, düz ördüm, sağa doğru kestim. Diğer 2 ilmeğimi sola doğru, daha sonra bir artırma yaptım. Sola doğru kestikten sonra bir artırma ve 2 ilmek ters. Bir ilmek artırma, sıradaki 2 ilmeğimi sağa doğru kestim, düz örerek. Sıra sonunda bir düz ilmek ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Dördüncü sırayı da bu şekilde yaptık ve modeli 2 kez kurmuş olduk. Evet, gördüğünüz gibi model böyle devam ediyor. Diğer parçamı tekrar göstereyim. Burada bir ters bir düz lastik üzerine kurdum. Burada tekstil tipi lastik üzerine uyguladım. Hangisi hoşunuza giderse o şekilde kullanabilirsiniz lastiği. Model de böyle devam ediyor. Yelek, hırka, süveter, yetişkin örgülerinde, bebek örgülerinde, çocuk örgülerinde hepsinde kullanabilirsiniz bunu. Bebek örgülerinde şöyle yakadan da başlama örgülerinizde kullanabilirsiniz. Şöyle bir görüntünüz olur. Evet, arka yüzünde tekrar göstereyim size. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.